Tonight's the night. And it's going to happen again and again. Has to happen. Selamlar. Normalde pazar günleri film eleştiri videoları paylaşıyordum. Ancak bugün ve zaman zaman dizi incelemeleri yapmaya karar verdim. Yeni yılın ilk inceleme videosunda Dexter dizisine bir göz atacağız. Bu arada 2500 abone olduk ve kanal beklediğimden daha hızlı büyüyor. İlginiz ve desteğiniz için teşekkür ederim. Hepinize sağlık ve mutluluk dolu bir yeni yıl dilerim. Dileklerimi de ilettiğime göre artık videoya geçebiliriz. For once doing what a person's supposed to do. Seri katil filmleri ya da dizileri bana çok da hitap etmiyor açıkçası. Ama Dexter atmosferiyle beni yakalamayı başardı. Belki Miami'nin sıcağı, belki de Dexter'ın insanı hem huzursuz edip hem de merak uyandıran hikayesi. Dexter Morgan, sabahları Miami Metro'da bir kan analisti, geceleri ise bambaşka biri. Onun dünyasına adım atmak, hem bir dedektif hem de bir suçlunun gözünden hayata bakmak gibi. Blood. Sometimes it sets my teeth on edge. Other times it helps me control the chaos. Dizi, adalet nedir ve kim haklıdır gibi soruları her bölümde bize ustalıkla sorduruyor. Ama bunu yaparken insanı sıkmadan, yer yer gülümseterek başarıyor. It makes the most grotesque killings look staged, like you're in a new and daring section of Disney World. Dexter'ın kendi iç sesiyle hesaplaşmalarını dinlemek ise ayrı bir keyif. Hatta en eğlendiğim sahneler genelde bu kısımlar oldu. Kendi hayatını sorgularken aslında bir yandan bizim hayatımıza da ayna tutuyor. İzlerken bir ara şunu düşündüm. Acaba Dexter'la bir kahve içseydik neler konuşurduk? Gerçi kahve biraz tehlikeli olabilir. Belki yanımda kan grubu raporlarımı götürmek daha akıllıca olur. Date night in Miami. Dexter'ın en güçlü yanı hikayesini zekice ve derinlemesine anlatması. İlk 3 sezonda hikaye öylesine akıcı ki kendinizi bir solukta sezon finaline gelmiş buluyorsunuz. Dexter'ın iç sesiyle olan hesaplaşmaları, özellikle babası Harry ile yaptığı diyaloglar diziyi izlerken bana en çok keyif veren anlardı. I can explain. You and I had an understanding. Whenever you get an urge, you come to me, you tell me, and we deal with it together. I do tell you, The Dad. hell you do. Miami'nin sıcaklığı, palmiye ağaçları ve renkli sahil atmosferi bir yandan huzur veren bir ortam yaratırken diğer yandan Dexter'ın karanlık dünyasıyla müthiş bir tezat oluşturuyor. Bu kontrast dizinin en büyük kozu. Dex, ¿dónde va? Where you going? Hey, no blood. No trabajo. Ayrıca Dexter'ın avlarını seçerken adeta bir sanatçı gibi plan yapması bizleri bunu gerçekten yapacak mı diye düşündürüyor. Dizi aslında tam da burada bizleri yakalıyor. Bizi sadece izleyen değil, onun dünyasına ortak biri haline dönüştürüyor. Animals don't like me, especially dogs. I don't think they approve of what I sometimes do to their masters. Dexter'ın adalet anlayışı üzerine de bir şeyler söyleyelim. O, adaleti kendi yöntemleriyle dağıtıyor. Ama dizi bize şunu sorgulatıyor. Gerçek adalet nedir ve onu kim sağlar? İşte bu sorular diziyi sadece bir suç hikayesi olmaktan çıkarıp çok daha derin bir yapım haline getiriyor. Rubber sheets. Necessary tools of the trade. Dexter hem bir anti kahraman hem de izleyicinin içsel çatışmalarını yansıtan bir ayna. Gündüzleri Miami Metro'da bir kan analisti olarak çalışırken geceleri avlanıyor. Dexter'ın iç sesi dizinin belki de en çarpıcı yanı. Onun her şeyi detaylıca hesaplaması ve sürekli bir iç monolog halinde olması diziye benzersiz bir derinlik katıyor. Mesleğiyle karanlık tarafını böylesine dengeleyen bir karakterin adalet anlayışını sorgulamamak elde değil. Peki Dexter kendisini ne kadar haklı görüyor? İşte bu sorunun cevabını dizi boyunca arıyoruz. Life. Life is a ritual. Routine. Control. And an essential part of that routine. Regular oral hygiene. Debra, Dexter'ın hayattaki tek gerçek bağ gibi. Onun öfkesi, tutkulu kişiliği ve biraz dağınıklığı, Dexter'ın soğukkanlılığıyla mükemmel bir kontrast oluşturuyor. Debra'nın adalete olan inancı, Dexter'ın sırlarını öğrendikçe büyük bir çatışmaya dönüşüyor. Ve bu çatışma, dizinin duygusal yükünü taşıyan en önemli unsurlardan biri. Debra'nın gelişimini izlemekte, Dexter'ın avını arayışına ortak olmak kadar keyifli. We all make rules for ourselves.
It's these rules that help define who we are. So when we break those rules, we risk losing ourselves and becoming something unknown. Who is Deb now? Who am I? Maria Lagerta, Miami Metro'nun hırslı ve iddialı yüzü. Onun işindeki yükselme arzusu ve mesleki etik değerleri arasında sürekli bir çekişme var. Bu gelgitler karakteri hem karmaşık hem de izlenesi kılıyor. Lagerta'nın Dexter'ın dünyasındaki rolü de oldukça önemli. Bu arada sık sık olay çözmesine tanık olmasak da kafasına koyduğunda çok kurnaz biri olduğunu söylemeliyim. So you're not talking to me now, is that it? Batista, ekibin önemli bir üyesi olarak birçok cinayet soruşturmasında kilit rol oynuyor. Batista'nın en belirgin özelliklerinden biri samimiyeti ve sıcakkanlılığı. Onun Dexter'a duyduğu güven ve saygı bizlere Dexter'ın ikiyüzlü yaşamını daha net bir şekilde hissettiriyor. We should be working on this for Dexter. But Angel, it's done. Just do what I say. Masuka, dizinin mizah kaynağı. Esprileriyle diziye renk katan bir karakter olsa da yüzeyin altına indiğimizde çok daha derin bir kişilikle karşılaşıyoruz. Masuka, diziye hafiflik getirirken Dexter'ın karanlık dünyasına tatlı bir mola vermemizi sağlıyor. Bu arada dizinin en sevdiğim karakteri diyebilirim. Hey, Morgan. You want to see something swell? Come a little closer. And the token has spoken. Good to see you too, Vince. Miami, Dexter'ın hikayesinin belki de gizli bir kahramanı. O sıcak hava, palmiyeler ve renkli sahil evleri. Her şey bu kadar huzur doluyken Dexter'ın karanlık dünyası işin rengini değiştiriyor. Miami'nin bu ikiliği diziyi izlerken bizlere büyük keyif veriyor. Özellikle sıcak yaz akşamlarında Dexter'ın avlarını takip ettiği sahneler insanı bir dedektif gibi hissettiriyor. Açıkçası Miami'nin atmosferi bu hikayeye mükemmel bir zemin hazırlamış. What you said in there, do you really believe that? You really believe in nothing? Yeah, I suppose I believe in a certain set of principles. What kind of principles? A set of rules on how to conduct myself in the world so that I don't get into trouble. Son olarak Dexter'ın hikayesi bize şu soruyu sorduruyor. İçimizdeki karanlıkla nasıl yüzleşiriz? Dizi yalnızca bir suç ya da gerilim hikayesi değil, aynı zamanda insan doğasına dair bir yolculuk. Eğer hala izlemediyseniz Dexter'a bir şans verin. Ama unutmayın, kan analistleriyle dost olmak düşündüğünüzden daha karmaşık olabilir. Somewhere along the line, the fake life that we created as a cover for me to kill became real. It's not fake to me anymore.